Premier Lig'de 17. haftada geride kaldı ve tabloya şöyle bir baktığında sanki iki farklı hikaye anlatılıyor gibi. Kesinlikle. Bir yanda zirvedeki o 3 takımın amansız milimetrik ve soğukkanlı bir yarışı var. Evet. Diğer yandaysa geri kalan her yerde tam bir kaos, dram ve öngörülemezlik hakim. Aynen öyle. Elimizde bu haftaki 10 maçın özet görüntüleri ve Makolik'ten aldığımız güncel puan durumu var. İşte bugün senin için bu iki hikayeyi de biraz deşifre edeceğiz. Yani sadece skorları değil. O skorların arkasını konuşacağız. Aynen o skorların arkasındaki taktikleri, kırılma anlarını ve insan faktörünü masaya yatıracağız. Kesinlikle. Bu hafta sonu şampiyonluk baskısının ne demek olduğunu, bir yandan da küme düşme korkusunun takımları nasıl hem kırılgan hem de tehlikeli yapabildiğini çok net gördük. Evet. Bir tarafta planlı galibiyetler, diğer tarafta son saniye golleri, yani akıl almaz kırmızı kartlar ve beklenmedik taktiksel sürprizler. O zaman en tepeden başlayalım, o soğukkanlı yarıştan. Başlayalım. Maçolik tablosuna göre Arsenal 39 puanla lider, hemen arkasında 37 puanla Manchester City ve herkesi şaşırtmaya devam eden Aston Villa var 36 puanla. Farklar çok az İnanılmaz az. Yani tek bir puan kaybı bile sıralamayı tamamen değiştirebilir. ve Arsenal bu baskıyı en derinden hisseden takımdı bu hafta. Everton deplasmanında 1-0 kazandılar ama özetleri izlerken aklıma şu soru takıldı. Bu şampiyonluğa oynayan bir takımın zorlu bir deplasmandan istediğini aldığı o dişli galibiyet miydi? Yoksa penaltı golü ve iki direkten dönen topla şansın da epey yanında olduğu bir kurtarılmış maç mıydı? Bence bu ikisinin bir karışımı ve şampiyonluk yarışında da tam olarak bu gerekiyor zaten. Yani her ikisi de lazım diyorsun. Tabii ki evet, gol Gyökeres'in penaltısıyla geldi ve Trossard ve Zubimendi'nin şutları direkte patladı. Hani bu anlarda şans yanlarındaydı. Evet. Ancak maçın geneline baktığında özellikle ikinci yarıda Everton'ı kendi sahasına hapseden bir oyun vardı. Topa %70'in üzerinde sahip oldular. Bu tam olarak bugün en iyi günümüzde değiliz, akıcı oynayamıyoruz ama kazanmanın bir yolunu bulacağız demenin vücut bulmuş haliydi. Geçen sezon bu maçları kaybediyorlardı işte. Aynen öyle. Tam da bu tür maçlarda puan bırakıyorlardı. O yüzden ben bunu şanstan ziyade bir karakter gösterisi olarak görüyorum açıkçası. Manchester City içinse böyle bir soru işareti yoktu. Onlar West Ham karşısında 3-0 kazanırken adeta bir mesaj verdiler. Siz zorlanabilirsiniz, biz şov yaparız gibi. Tam olarak öyle. Ve şovun başrolünde tabii ki şaşırmadık. Yine Erling Haaland vardı. Hem de nasıl? Vardı. Ve bu artık bir tesadüf falan değil. Haaland'ın attığı 2 golle birlikte West Ham kariyerinde en çok gol attığı takım oldu. Tam 11 gol. 11 gol, inanılmaz. Ve bunun taktiksel bir sebebi var. Özetlerde de çok net görüyoruz. West Ham, City'ye karşı topu kazanmak için savunma hattını biraz öne çıkarmaya çalışıyor. Ama bunu yapacak ne atletizme ne de geri koşu hızına sahipler. Bu Haaland için bir davetiye demek. Tabii arkada kilometrelerce boşluk demek. De Bruyne gibi bir pas ustasıyla da birleşince bu taktiksel bir intihara dönüşüyor. Yani City'nin galibiyeti sadece skordan ibaret değil, rakibin zaafını nasıl acımasızca cezalandırdıklarının bir kanıtı. Zirvedeki bu iki takımın galibiyet tarzlarındaki bu zıtlık da yarışı daha keyifli hale getiriyor. Peki, zirvenin o kontrollü dünyasından biraz uzaklaşalım ve kaosun başladığı yere, yani hemen altlarına inelim. Aston Villa'nın Manchester United'ı 2-1 yendiği maç. Yani bu maçın özeti tek bir isim, Morgan Rogers. Ah, evet. Attığı 2 gol yani sıradan goller değildi. Özellikle ilk golde, out çizgisine yakın bir yerde o topu inanılmaz bir yumuşaklıkla kontrol etmesi, içeri kat etmesi ve o dar açıdan bitirmesi, Muhteşem bir andı. bu an bireysel yeteneğin bir maçı nasıl tek başına alabileceğinin dersi gibiydi resmen. Kesinlikle. Ama o an aynı zamanda Unai Emery'nin sisteminin de bir ürünü. Emery, Rodgers gibi yetenekli oyunculara hücum hattında bu tür bireysel sorumluluklar alması için özgürlük tanıyor. Doğru. Ancak maçın kalitesini gösteren şey, United'ın bu gole anında cevap vermesiydi. Villa savunması daha golün sevincini yaşarken, United'ın ön alan baskısıyla kaptırdıkları topu Matheus Cunha ağlara gönderdi. Tempo hiç düşmedi. Bir an bile düşmedi. Ama dediğin gibi günün sonunda Rodgers'ın ceza sahası dışından attığı o akıl dolu plase kalite farkını ortaya koydu ve Villa'nın neden o 3. sırada olduğunu herkese kanıtladı.
Dramadan ve kaostan bahsetmişken sanırım haftanın zirvesi Tottenham-Liverpool maçıydı. Oo evet, o maç. Liverpool 2-1 kazandı ama yani skor tablosu bu maçın hikayesini anlatmaya yetmez. Bu Tottenham'ın adeta kendi kendini imha ettiği bir 90 dakikaydı. Kendi kendini imha etmek tam doğru tanım. Yani daha maçın başlarında Simons'ın VAR'la gelen kırmızı kartı zaten bütün planları alt üst etti. Bütün dengeyi bozdu. Ama asıl akıl almazan, takım 10 kişi ve mağlup durumdayken stoperin Cristiano Romero'nun yaptığı hataydı. O anı izlerken inanamadım. Yani Dünya Kupası kazanmış bir savunmacısın. Takımın zaten eksik. Orta sahada hiçbir baskı yokken neden kalecine dönmek yerine o riskli pası denersin? Anlaşılır gibi değil. Alexander Isak topu kapıp gole attığında bu sadece bir gol değil, aynı zamanda inanılmaz bir disiplinsizliğin ve anlık bir akıl tutulmasının cezasıydı. O sırada ne düşünüyordu acaba? Muhtemelen hiçbir şey düşünemiyordu. Bu, özgüvenin kibre dönüştüğü anlardan biri. Ve maçın sonlarına doğru ikinci sarıdan atılması da hikayenin trajik sonuydu artık. İyice tüy dikti. Aynen. Tottenham, Richarlison'u oyuna girer girmez bir gol bulup umutlansa da 9 kişiyle Liverpool gibi bir takıma karşı maçı çevirmek imkansızdı. Frimpong'un ortasına Ekitike'nin vurduğu kafa golü de maçı bitirdi zaten. Yani bu taktiksel bir yenilgiden çok mental bir çöküştü Tottenham için. Tamamen öyle. Haftanın bir diğer keyifli maçı da iki farklı perdeden oluşan bir tiyatro oyunu gibiydi. Newcastle ve Chelsea'nin 2-2 berabere kaldığı mücadele. Evet, o da çok ilginç bir maçtı. İlk 20 dakikada bir Newcastle fırtınası vardı. Kesinlikle. Alman oyuncu Woltemade 4. ve 19. dakikalarda attığı gollerle maçı bitirecek gibiydi. Chelsea savunması neye uğradığını şaşırdı resmen. Ama bu maç modern futbolda o devre arası konuşmalarının ve taktiksel değişikliklerin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek oldu. Tam olarak. Chelsea ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı ve bu sadece mücadele gücüyle açıklanamaz. Peki neydi o taktiksel değişiklik? Özetlerde neyi kaçırmış olabiliriz biz? İkinci yarıda Chelsea'nin sağ beki Reece James'in pozisyonuna dikkat et. Neredeyse bir sağ açık gibi oynamaya başladı. Aa evet. Bu hamle Newcastle'ın sol kanadını geriye itti ve o bölgede bir oyuncu fazlalığı yarattı. Bu baskı Newcastle'ı kendi yarı sahasına hapsetti. Reece James'in attığı o muhteşem frikik golü bireysel bir deha anıydı, evet. Harika bir goldü. Ama o frikiğin kazanılmasına yol açan baskı tamamen taktiksel bir ayarlamanın sonucuydu. Sonrasında Joao Pedro'nun attığı beraberlik golü de bu artan baskının doğal bir sonucuydu zaten. Bu geri dönüşü çok daha anlamlı kılıyor. Ve haftanın en ilginç taktiksel hikayesi belki de Leeds United'ın Crystal Palace'ı 4-1 yendiği maçtaydı. Bu maçta gollerin nasıl atıldığına bakınca Premier Lig'deyiz değil mi diye sormadan edemedim. Haklısın, çünkü bu maç en karmaşık analizlerin ve milyon dolarlık teknolojilerin çağında futbolun en temel unsurlarından birinin, yani bir taç atışının nasıl ölümcül bir silaha dönüşebileceğini gösterdi. İnanılmaz gerçekten. Leeds, attığı ilk 3 golün ikisini doğrudan Ampado'nun kullandığı uzun taç atışlarından buldu. Dominic Calvert-Lewin'in 2 golü de ceza sahası içine gönderilen o uzun taçlar sonrası oluşan karambollerden geldi. Empadu'nun kendisi de benzer bir pozisyonda golü buldu. Bu bir tesadüf mü? Yoksa Palace'ın inanılmaz bir hazırsızlığı mı? Yani bu kadar basit bir plan Premier Lig seviyesinde nasıl bu kadar etkili olabilir? İşte bu haftanın en ilginç sorusu bence de. Bu Palace'ın o gün özelindeki bir zaafı da olabilir tabii ki. Ancak aynı zamanda Leeds'in bu basit planı mükemmel bir şekilde uyguladığını da gösteriyor. Çok çalışılmış olduğu belliydi. Çok belliydi. Topun nereye düşeceğini, kimin nereye koşacağını, kimin blok yapacağını o kadar iyi çalışmışlar ki Palace savunması her seferinde hazırlıksız yakalandı. Bu, basitliğin ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir kanıtı. Ve bu kaotik mücadelelerden sonra puan durumunun en altına, yani gerçek umutsuzluğun olduğu yere inelim, Wolverhampton. Ah, evet. 17 hafta sonunda hala galibiyetsiz, sadece 2 puanla ligin dibindeler. Bu haftada evlerinde Brentford'a 2-0 kaybettiler. Wolves için durum gerçekten çok vahim. Lewis Potter'ın 2 golüyle kaybettiler ve takımın üzerindeki o baskı artık taşınamaz bir halde.
Bu durumun en acı özeti ise maçın sonunda yaşandı bence. O kaçan penaltı. Strand Larsen topun başına geçtiğinde belki de bu kötü gidişatı bitirecek bir umut ışığı doğmuştu onlar için. Ama kaleci Keller penaltıyı kurtardığında bu sadece kaçan bir penaltı değil, bütün bir sezonun, bütün bir krizin özeti gibiydi. Aynen. O an takımın özgüveninin ne kadar dipte olduğunu yüzümüze vurdu resmen. Tam da öyle. Ama hemen üstlerindeki Burnley için hafta bir nebze daha umut vericiydi. Bournemouth deplasmanından bir birlik beraberlikle döndüler Hem de son dakikada. ve o puanı 90. dakikada buldukları golle kurtardılar. Bu Burnley'nin tam 7 maç sonra aldığı ilk puandı. Düşünsene, maç boyunca kaleye isabetli şutları bile yoktu. Ama futbolda bazen tek bir an yeter. O gol bir galibiyetten bile daha değerli olabilir onlar için. Kesinlikle. Küme düşme mücadelesinde bu tür puanlar psikolojik olarak takımları ayakta tutan şeydir. Ve o hattın hemen üzerindeki takımlar için de durum farklı değil. Fulham'ın Nottingham Forest'ı Raul Jimenez'in penaltı golüyle 1-0 yendiği maç, belki haftanın en şık maçı değildi ama en kritik sonuçlarından biriydi. 6 puanlık maç denir ya, Aynen öyle. Bu tür maçlarda alınan her galibiyet seni o kaosun bir adım uzağında tutuyor. kesinlikle. Haftanın tek golsüz maçı olan Brighton-Sunderland mücadelesi ise bütün bu dramanın arasında bir nefes alma anı gibiydi sanki. Evet, biraz duruldu ortalık o maçla. İşte Premier Lig'de 17. haftanın panoraması buydu. Zirvede Arsenal ve City'nin farklı tarzlarla da olsa kazanarak sürdürdüğü amansız yarış, Nefes kesen bir yarış. hemen arkalarında Aston Villa'nın bireysel dehayla aldığı galibiyet ve Tottenham'ın kendi kendini yok edişi. Chelsea'nin taktiksel bir dokunuşla hayata döndüğü maç ve Leeds'in o eski usul ama etkili planıyla aldığı farklı galibiyet. Bu hafta üzerine düşünmen için sana şöyle bir fikir bırakalım o zaman. Leeds United'ın uzun taç atışlarını sistematik bir gol silahına dönüştürmesi üzerine konuştuk ya. Evet, Milyonlarca dolarlık veri analistlerinin, karmaşık pas organizasyonlarının ve taktiksel dizilişlerin domine ettiği modern futbolda bu kadar ilkel bir yöntemin bu kadar başarılı olması bize ne anlatıyor? çok iyi bir soru. Acaba gol bulmakta zorlanan diğer takımlar, bu analitik çağında rakiplerini şaşırtmak için bu tür basit, direkt ve belki de küçümsenen eski usul yöntemlere daha fazla yönelecek mi? Belki de futbolun geleceği sandığımızdan daha basit bir geçmişte gizlidir.